Allah korusun, Allah korusun. Allah Allah. Böyle. Bozkır rüzgarı. Eğer ben buradan sağ çıkabilirsem artık bir daha hiçbir şey olmaz. Etimiz geldi. Şerefe. Ama hadi bakalım. Geçebiliyor muyum? Yakaladık. Alex'i hatırlıyor musunuz? Merhaba, günaydın. Cheers. Maybe first we can say Turkish, after that Polish, Okay. and after that Japanese, right? Okay. Şerefe. 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 Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın Alex? İyiyim, teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah. Alex'le karşılaştık. Çok güzel bir sürprizdi. Çok güzel bir karşılaşmaydı. Biliyorsunuz takipçilerim Gürcistan'da, Tel Aviv videosunu izlerseniz orada nasıl tanıştığımızı görürsünüz. Aynı zamanda Japon arkadaşımız Yami, o şu anda Lübnan'daymış. Ve o Lübnan'da gezerken Alex de bu tarafa gelmiş, Akto'ya gelmiş ve şu anda birlikte devam ediyoruz. Bir süre belki birlikte gezeceğiz, bir plan yapacağız ya da belki bu şehirden sonra ayrılacağız. Duruma göre bakacağız. Böyle eski bir dostla karşılaşmak gibi oldu Alex'le karşılaşmak. Çünkü Tel Aviv'deki yaklaşık 4 günümüz, 3 günümüz, 4 günümüz beraber geçti. Yedik, şarap içtik, gezdik. Orada hem Finlandiyalı bir dostumuz vardı yine, hem de Japon Yami ile birlikte, arkadaşımızla birlikte bayağı böyle bir gezdik. Şimdi de burada karşılaştık. Hakikaten de güzel oldu. We are here, right? Yeah, we are here. Okay. Yeah, it could be like 1 hour for. If you want, if you are not tired, we can walk there. We can walk, yeah. Okay, come. So it's nice that they make this walking place with the wood. And here people are authentic. If they smile, it means they smile. They are not doing some kind of fake smile just to sell more or Yeah. something. Yeah. Akto hareketleniyor arkadaşlar. Alex'le beraber yeniden keşfe çıktık diğer tarafa. Bu limanı bir bitirelim dedik. Ondan sonra şuradan yürüyüşe devam edeceğiz. Yes. Arkadaşlar bu limana. Evet, kahvelerimizi aldık. Очень красиво. Не очень, очень вкусно. Şimdi böyle hoş bir manzarada birlikte kahve içip sohbet etmeye devam edeceğiz. İnsanlar bu şekilde bakın böyle hafta sonları zaman geçiriyorlar. Biz de yürüyüp şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Evet, bu binalar 1965'ten beri ayaktaymış arkadaşlar. Malum 1960'ların başında zaten fabrikalar kurulmaya başlamıştı. Yani şehir yapılanmaya başlamıştı. Bu görmüş olduğunuz eski komünist binalar, eski komünist dönemde yapılmış olan binalar 1965'ten beri, yani burada bir yerel kişiyle konuştuk. O tarihlerden beri varlar. Bu binalar Akto'daki ilk binalar, ilk mekanlar diyebiliriz. Yani biliyorsunuz şehir yeni bir şehir. O yüzden de
Sovyet zamanında yapılmış olan ilk binalar da bunlar. Bakın şöyle işaretleri var. Bunu da gösterelim size. Şu anda Akto'nun en eski mahallelerinden birinde dolaşıyoruz. Burası tamamen Sovyet dönemine ait. Böyle zamanda donmuş gibi. Hala insanlar aynı şekilde yaşıyor. Ortada bir park, çevresinde siteler. Böyle buraya geldik ve böyle zamanda donmuş, 1960'larda donmuş bir mahallenin içerisinde dolaşıyoruz arkadaşlar. Sanki insanlar hala aynı dönemde Sovyet zamanında yaşıyorlar gibi. Hala bakın yakmak için kışa doğru girerken böyle odun kullanan evler var. Gerçekten de çok orijinal bir mahalleydi. Şimdi bu mahalleden yavaş yavaş çıkıyoruz. Bu binalar biraz daha 1975-80 oralarda yapılmış. Evet, bulduk dostlar. Tam bir lokal restorandayız şu anda. Şimdi mekana geldik. Burası böyle oldukça yerel bir restoran. Menüye bakalım. Bunlar zannedersem çorba. Bunlar çorbalar, salata. Burada etli yemekler var. Böyle oldukça hoş, güzel, şirin, küçük bir restoranta geldik. Şimdi yemekleri deneyeceğiz. Arkadaşlar yemek geldi. Bu yine et sulu bir çorba. Et suyu burada her şeyde var. Bu bildiğimiz makarna. Bu da pilavımız. Bu şekilde böyle paylaşıyoruz şimdi. Alex'le birlikte. O da yiyecek salatadan. There is another one. It will come. Because of that you can take it. Yes. You start it, so You can take it whatever you want. Yeah, thank you. Ben salatayı çok özledim. O yüzden take it. Yeah, you Take it can. forward. You can take this one. You started, so. Okay. Dün bir pilav yemiştim hatırlıyorsanız. Gerçekten çok kötü demeyeyim. Yani nimet. Kötü demek istemem ama tadı çok farklıydı, öyle söyleyeyim. Bu pilav muhteşem. Gerçekten. Bu etli pilav çok güzel yapılmış. Dün yediğim biraz böyle sanki dünden kalmış ya da 2 günlük falan gibiydi. Ya da yapılamamıştı, bilmiyorum. Okay. Evet, bunu tadıyorum arkadaşlar. Bu kemik suyunu, et, makarna, böyle bu erişte gibi, daha çok Orta Asya makarnasına benziyor. Gayet güzel, gayet hoş. Evet, gerçek Kazak yemeğine ulaştık. Muhteşem. Gerçekten de güzel. Yani bu biraz daha farklı, özellikle et parçaları. Kazakistan'da genelde her şey et. Eti çok seviyorsanız burası tam size göre. Ben böyle bize özel birazcık salata yaptırdım çünkü artık salatayı özlemiştim. Pirincin tadı çok lezzetli. Çok farklı bir pirinci var. Küçük. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Çok farklı bir pirinci var. Küçük böyle. Ve şimdi yiyoruz. Gerçekten çok güzel. How much was soup? $2. $2. $2. Do you really? Only 800 tenge. $2.50. Oh, okay.
$2, maybe 250. It means... sizinle de İngilizce konuşuyorum, süper. 80 Türk lirası şu görmüş olduğunuz etli çorba. Yani şimdi bütün masayı bu kadar yedik, bakın şöyle gösteriyorum, yani bu kadar yedik. Bütün masanın fiyatını çıkarken sizlere söyleyeceğim. Çok lezzetli, çok güzel, çok hoş, çok hoş. Gerçekten çok hoş, müthişti. Gerçekten de fena değil arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu daha hızlanacak gibi gözüküyor ama hadi bakalım. Arkaya çeviriyor mu böyle? I will be a good boy. Mommy, help me. I don't like this game. I want to go home. Hardcore, really hardcore. Yüzlerini görmek istiyorum bu dostların, bu genç dostların. Acaba ne durumdalar? Ortada oturanlar bayağı yüzleri mahvolmuş durumda gördüğüm kadarıyla. Çocuklar bunun içerisinde komple oynuyor arkadaşlar. Şuradan giriyorlar, yukarıdan çıkıyorlar, öteki taraftan giriyorlar, öteki taraftan çıkıyorlar. Akşamleyin dolaşmaya devam ediyoruz yemekten sonra. Şimdi Akton'un bir yoluna, farklı bir yoluna geldik. Ve oradan böyle yukarı doğru çıkıyoruz. Aslında sabahleyin bunun bir diğer bölümündeydik. Şimdi bu şekilde yine sahil şeridinde yürüyüş yolları yapmışlar. Bu şekilde tahtadan ve böyle ışıklandırmışlar. Çok hoş, çok güzel olmuş. Merhaba, merhaba. Ücreti veriyoruz. İsim nedir? İsmin ne? İsmim Gıyasbek. Gıyasbek. Hiyosbek. Teşekkür ederim Hiyosbek. Çok teşekkür ederim. Senin ismin nedir? Benim ismim Tolga. Tolga. Yes, Tolga. Nice to meet you. Akton'un çarşısında yürüyorum. Yemeğimi aldım. Şimdi karşıdan karşıya geçeceğim. Bakın cumartesi de çıktık. Hemen hemen boştu. Pazar günü de en fazla bu kadar kalabalık oluyor. Şu gördüğünüz pastaneden, turuncu sütunları olan pastaneden aldım yiyeceğimi. Toplam bu üçüne, içecek dahil 160 tenge verdim. Yanlış hatırlamıyorsam. Pardon, 1600 tenge verdim. Yani 1600 tenge ne kadar oluyor? Yaklaşık 110-120 lira. Şunların hepsi. Şimdi bundan başlayacağım. Çok enteresan. Türkiye'deki yani yediğim hemen hemen bütün poğaçalardan bambaşka bir tadı var. Bambaşka bir hamuru. İçindeki her şey bambaşka. Güzel. İçinde tavuk ve kocaman patates parçaları var. Hakkını vermek lazım. İçi arkadaşlar tavuk dolu. Yani Türkiye'de biliyorsunuz poğaçaların içine böyle koklatırlar. Hiç ben Türkiye'de böyle bu kadar et ya da tavuk, Gürcistan'da da
Azerbaycan'da da bunu gördüm. İnanılmaz kaliteli sokak yemekleri var. Yani Türkiye'de sadece çok ciddi parası olanların, böyle üst düzey memur kadrosunun falan yiyebileceği yemeği Azerbaycan'da rahatlıkla sokakta yiyebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu kadar büyük parçalı et ancak Nişantaşı'ndaki pastanelerde falan olur. Maalesef bizdeki kapitalizm korkunç durumda. Hiçbir denetleme, hiçbir hukuk, hiçbir şey kalmadı. Halk kimsenin umurunda değil ülkede. Ama burada şu kadarını söyleyebilirim. Yediğim poğaçada bile şunu fark ediyorum. Ya burayı denetliyorlar ya da insanlar hala tam kapitalistleşmediği için ahlakını kaybetmemiş. Yani ne olduğunu bilmiyorum, ismini bilmiyorum. Sadece ucuz, gerçekten ucuz. Yani tanesi herhalde bunların şimdi ne kadara geliyor ki? 30 lira falan o civarda. Bakın içi kıyma ve tavuk dolu. Görüyor musunuz? İçinde bir tabak tavuk var, bir tabak kıyma var arkadaşlar. Abartmıyorum. Bu ilk yediğimden kesinlikle daha güzel. Evet. İçinde birazcık kişniş var sanki. Bir farklı bir ot var. Çok güzel. Benim kişnişle de diğer otlarla da sorunum yok. Bakın şu anda sosisli yiyorum. Hani böyle bizdeki, Türkiye'deki çoğu sosisli poğaça ya da o tip şeyde içinden bir iki parça belki sosis çıkar, belki çıkmaz. Böyle küçük küçük kesmişlerdir. Burada resmen taze. Hakikaten bakın bir adet kocaman hepsini koymuşlar yani. Evet. Böyle geniş bir caddesi var. Sanırım tek caddesi bu. Bu caddenin sağında ve solunda bu şekilde apartmanlar, binalar, oteller, kozmetik noktaları, barlar, daha doğrusu restoranlar desem daha doğru olur. Böyle dizilmiş. Alex yanımda. Merhaba, günaydın. Merhaba, günaydın. Merhaba, günaydın. Alex, do you want to sit here? Yes. That's okay. Come. Evet, şu anda Akto'da bir kafedeyiz arkadaşlar. Kafenin iç kısmı bu şekilde. Görüyorsunuz. Sonra dükkanlar genellikle bakın böyle demirlerle kaplı ve camları çok az. Yani camdan yapılmış değil. Ve çok geç açıyorlar. Yani saat işte 4 gibi 5 gibi genellikle açıyorlar. Fakat şimdi bir restoranta geldik. Lokal bir restoran. Türkistan diye geçiyor. Bakalım burada neler var. Evet, şu anda bu bahsettiğimiz yerel restorandayız. Etimiz geldi. Bu Kazakistan'ın Türkistan bölgesinden olan aşçının yapmış olduğu etler. O bölgeye de özgü olduğunu söyledi bize. Şimdi bu eti tadacağız. Gayet güzel, gayet lezzetli. Taşkent şeyi, fakat sunumu gerçekten de çok enteresan. Bizim bildiğimiz sunumlardan farklı. Bakın bu şekilde deniyorum şu anda. Çok güzel. Bildiğimiz çaydan çok farklı. İçinde farklı otlar ve bal var. Şeker oranı çok yüksek değil ama. Yani aslında soğutulup harika bir soğuk içecek de olurmuş bu.
How is it? Nasıl Alex? Hoş. Lezzetli. Lezzetli. Arkadaşlar az önce biz yanlış içmişiz. Kaşıkla değil bu. Bakın böyle. Buradaki çalışan hanımefendi geldi bize uyardı. Kaşıkla içmeyeceksiniz diye gülerek uyardı. Bilmiyoruz tabii. Bilmediğimiz için de biz kaşıkla içiyorduk ama normalde böyle içiliyor. Çok güzel. Gerçekten de Kazakistan'ın özellikle bakın bu bölgesi, bu birazdan göstereceğim beyefendi bu bölgesindeymiş. Yani Türkistan bölgesindeymiş. Şuraya bakın. Wow, şuraya bakın. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. İsminiz Aziz değil mi? Aziz. Aziz Bey. Aziz. Ne kadar zamandır bu işi yapıyorsunuz? Kaç yıldır? Ya, çok da. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Allah korusun, Allah korusun. Allah Allah. Arkadaşlar Alex'le vedalaşıyoruz. Böyle Kazakistan'ın içerisinde, site içerisinde hemen hemen varoş sayılabilecek bir noktadaydık. Şöyle gösterelim. Burada böyle birazcık oturduk. Biraz oturduk buralarda. Şimdi yavaş yavaş artık o Özbekistan'a doğru yol alacak. Ben farklı bir noktaya doğru yol alacağım. Belki farklı bir şehirde tekrar görüşeceğiz. Alex, thank you very much for everything. Go, 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 go. Yes, yes. Yes, yes, go.